bendeniz Bülent. Uzun bir aradan sonra bugün ilk defa tulum dikeceğim size. Daha öncekisini izlemediyseniz şayet bu linkten izleyebilirsiniz. O tulumdan farklı olarak bu videoda gerçekten her adımı elimden geldiğince tüm detaylarıyla aktardım. Ve inanıyorum ki bu tulum biraz da oyun hamuru gibi. İçerisinde o kadar fazla detay ve o kadar farklı bileşen var ki bunlardan istediğiniz herhangi bir tanesini seçip kendinize bambaşka elbiseler dikebilirsiniz. Kısacası özellikle dikişe yeni başlayanlar için elimden geldiği kadar fazla detayı ve dikimi oldukça kolay olan bu tulumu her adımıyla sizlerle paylaştım. Umuyorum videom hoşunuza gider. Her hafta yüklemiş olduğum yeni içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Şayet Instagram'dan da sizlerle tanışmadıysak TheBlank'ten beni takip edebilirsiniz. Ve şimdi hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Bu sefer her zamankinden daha farklı bir yöntemi izleyeceğim. Normalde bluzumu kumaşımın üzerine aktardıktan sonra kesip sonra üzerimde prova ediyordum. Ama bu işlemi tersine yapacağım. Şimdi üzerimde görmüş olduğunuz bluzu koltuk altlarından daraltacağım. Gerekiyorsa önlerinden pens yapacağım. Ve daha sonra bu çizgileri kumaşıma kendim aktaracağım. Yaka açıklığımın ne kadar olması gerektiğini şuradan ufak ufak çizgilerle aynen böyle işaretliyorum. Daha sonra bel oyuğumun nereye geleceğine bakıyorum. Bel oyuğumun buraya gelmesini istiyorum. Dolayısıyla kumaşımın üzerinde bunu işaretliyorum. Tek tarafta yapmanız yeterli. Simetrini buraya aktarırsınız. Bir sonraki adıma geçerken iğneleme işlemleri yapacağım. Parçamı üzerimde prova ederek iğnelersem şayet daha kolay olacağını düşünüyorum çünkü. Bu kadarlık daralma bu alanda yeterli. Aynı işlemi burada da yapıyorum. İki tarafta da yapmaya özen gösterin. Daha sonra ölçülerini alıp bunları simetrik hale getirirsiniz. Şimdi buralardan bu kadar yaptığımda gayet güzel oldu. Ön tarafta pense çok ihtiyaç var mı? Aslına bakarsanız benim bluzumda biraz var. Onun için de şöyle yapıyorum. Parçamı aynen bu şekilde kıstırıyorum. Kıstırdıktan sonra da iğneliyorum. Pens uzunluğumun da buraya kadar olmasını istiyorum. Onu da geldim burada işaretledim. Şu an sırtımda herhangi bir ihtiyaç yok. O yüzden sırtıma pens koymayacağım. Ön tarafımda pensler olacak. Bunların hepsini iğnelemeyle yaptım. Ama bunu kumaşıma aktarabilmem için tişörtüm üzerinden çıkarabilmem lazım. Çıkartabilmek için de bu işaretleri kumaşıma aktarabilmem lazım. Ben bunun için görmüş olduğunuz gibi suda çözünen bir kalem kullanıyorum. Siz kumaşınızı yıkadığınızda çıkacağını düşündüğünüz herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. Siyah renkli bir bluz giyerseniz de evinizde kurumuş olan sabunlardan bile çize çize bu işlemi yapabilirsiniz. Olduğumdan oldukça iyi gözüküyorum bu videoda. Kamera 5 kilo koyuyor diyorlar ama. Ya benimle alakalı değil. Neyse, şimdi kalemimle bunların hepsini çiziyorum. Daha sonra tamamen birbirinin simetriği olmasını özen göstererek işaretliyorum. Sonrasındaysa kumaşıma aktarıyorum. Hem penslerimi, hem bel genişliğimi, hem omuz genişliğimin hepsini aktardım kumaşıma. Ancak ben şöyle bir karar verdim. Normalde bu açıklığı ön kısmımda yapacaktım. Ama bunu arkada yapacağım. Çünkü sırt dekoltesinin bu modelde daha güzel olacağını düşünüyorum. Kumaşımı tersine gelecek şekilde yerleştirdim. Siz isterseniz 2 kat kesebilirsiniz ama ben parçalarımı tek tek kesmek istiyorum. Çünkü kruvaze yaptıktan sonra buradan dev gibi bir kuşak ekleyeceğim. O yüzden parçaları teker teker kesmeye özen gösteriyorum. Şimdi öncelikle burada mavi kalemimle çizmiş olduğum yeni bel hattını alıyorum ve kumaşıma aktarıyorum. Bluzumun üzerine çizmiş olduğum bütün çizgileri kumaşıma aktarıyorum. Geriye kalan tek şey ise burada oluşturmuş olduğum arka kavisi vermek. Hazır mısınız? Parçamızı oluşturduk. Bu parça benim arka parçam ve bu parçadan toplamda 2 tane keseceğim. Siz isterseniz arka parçayı aynen böyle kruvaze yapıp bırakabilirsiniz. Ama ben bu kısımdan kendime dev bir kuyruk yapacağım. Bu tulumun bir benzerini enfes bir kumaştan yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız da buyurunuz izleyebilirsiniz. Daha önce dikmiş olduğum o tulumla bu tulum arasında oldukça büyük farklılıklar var. Bunları da yapmamın sebebi aslında şu. Benzer parçalara çok farklı yorumlar katarak gerçekten sıra dışı elbiselere sahip olabilirsiniz. Ve işin güzel tarafı bu elbiseler sadece sizin gardırobunuzda olacak. Bu çizgiyi oluşturduktan sonra bir önemli noktaya daha değinmek istiyorum. O da şu. Bluzunuzu ortadan ikiye gelecek şekilde katlayın. Sonrasında ise orta noktasını bulun. Yani aslında yaptığımız şey şu. Arka parçamın orta noktasını buldum. Bunun da sebebi şu olacak. Arka tarafta kendime çaprazdan bir kuşak yapacağım için şu alanlara kadar dikmem gerekiyor. Ve bu alandan itibaren dikiş olmaması lazım. Ve bunu da yapabilmek için aşağıya doğru ekstra parçamı 1 cm uzatıyorum. Ben yaklaşık olarak bu kısımdan başlayarak kuşağımın ucuna kadar 1.30 santim kadarlık bir çizgi çekiyorum.
Parçadan toplamda 2 adet kesiyorsunuz ve tekrar hatırlatmak isterim. Arka tarafta hiçbir pensim yok. Parçamın uzaktan görüntüsü bu şekilde. Şimdi kesim aşamasına geçebilirim. Kumaşımı ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra kumaş katının olduğu yere bluzumun ön kısmını koyuyorum. Bluzumun üzerinde işaretlemiş olduğum pens uzunluğunu geliyorum, ölçüyorum. Buradaki orta noktada bu noktayı uzatıyorum. Şimdi ise bu pens noktalarımla gördüğünüz gibi çizgimi oluşturdum. Bu pensin aynısı parçamın diğer kısmında da olacak. Kumaşımı keserken 1 cm olan dikiş payımı vermeyi unutmuyorum. Bu parçadan kumaş katında 1 adet keseceğiz. Şimdi ise pantolonumu yapacağım. Kumaşımı yine görmüş olduğunuz gibi 2 kat üst üste katladım. Yüksek belli bir pantolonum olmasını istiyorum ve bu pantolonum normalden daha düşük belli. O yüzden pantolonumu yukarıya doğru taşıyacağım. Pantolon ağımın biraz daha aşağıda olmasını istiyorum ve aşağıda yaklaşık 2 santimetrelik alanı çiziyorum. Onu da geliyorum aynen böyle taşıyorum. Şimdi bir işlem daha yapacağım. O da şu, bu pantolon gördüğünüz gibi daha dar bir pantolon. Ben bol bir pantolon olmasını istiyorum. O yüzden her iki taraftan da genişletiyorum. Ve ön parçam artık bu şekilde. Benim toplamdaki genişliğim 32 cm genişliğinde. Bu parçadan toplamda 2 adet kesiyorum ve 1 cm dikiş payını vererek kesiyorum. Hayallerimden kısa kumaşım var serisi gibi bir şey oldu bu. Benim kumaşım yetmediği için türlü türlü evrip çevirmek durumunda kaldım. O yüzden de parçamı yerleştirdikten sonra size ölçülerini gösteriyor olacağım. Benim pantolonum düşük belli bir pantolondu. Ben onu yine burada 5-6 cm kadar yukarıya taşıdım. Hem ön kısımda hem de arka kısımda. Arkayı görüyorsunuz daha genişçe. Bu oldukça stretch bir pantolon. Ölçüler sizi yanıltmasın. Üzerinizde ortalamada olan bir pantolonda bolluk yapmanız yeterli olacak. Tekrar söylemem gerekirse yukarıda 5 cm belimi yükselttim. Daha sonra pantolon altı ağımı 2 cm aşağıya taşıdım. Buradan bu forma aktardım. Pantolon ağımdan kalçamın en büyük genişliğine kadar olan mesafeyi paylar dahil 40 cm yaptım. Ön parçada bunu paylar dahil 34 cm yapmıştım. Olduğu gibi paça ucuma kadar taşıdım ve arka pantolonumu da yapmış oldum. Bu parçadan da toplamda 2 kat keseceğiz. Bu dakikadan sonra geldik işin en büyülü kısmına, kollar. Ben toplamda kol uzunluğumun omzundan başlayarak omuz kısmında bir büzgü yapmak istiyorum. O büzgüyü yapmak için de burada yaklaşık olarak 3 santimetrelik bir boşluk bırakıyorum. Omzumu yerleştiriyorum. Ve omzumdan başlayarak etek ucuna kadarlık alanı ölçüyorum. 33 santimetre olduğunu fark ediyorum. Sonrasında geliyorum buradan aşağıya ölçüyorum 18 santimetre. Kol formumun aynısını devam ettirmek için bu 18 santimetreyi burası boyunca devam ettireceğim. Ama ben bir de farklı bir şey yapmak istiyorum. Omzumun bulunduğu kısımda bir de volan olmasını istiyorum. O yüzden burada şu noktayı sabit tutarak bluzumu yukarıya doğru biraz açı veriyorum. Bu arada kolunuzun önü ve arkası birbiriyle simetrik değildir. İçeriden 1 cm kadarlık şöyle tıraşlama yaptığımda sonra buradan omuz kavisime doğru hafif yumuşatıyorum. Böylece gördüğünüz gibi kol parçam oluşmuş oluyor. Bu parçadan toplamda 2 adet kesiyorum. Üst bedenimi üzerime giydiğim zaman bu pensleri yapmıştım. Şimdi onları yerleştirdim. Şu an ilk işlem olarak bu pensleri alacağım ve ortadan ikiye katlayarak Şimdi ise bu pens için aynısını yapıyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Bunların hepsini kumaşımın arkasından yapıyorum. Şimdi işaretlemiş olduğum bu yerlerden parçamı dikeceğim, ütüleyeceğim. Sonrasında ise ön kısımda böyle düzgün bir bitişim olacak. Videomun sonsuz uzunlukta olmaması için cepleri nasıl yapıldığı ile ilgili detayları ekranın sağ üzerinde yer alan videoda sizinle paylaşıyorum. Oradan detaylı şekilde izleyebilirsiniz. Yanı sıra videonun altında açıklamalar kısmına da linkini ekliyorum. Şimdi kesip birleştirdikten sonra ön pantolonumun iki parçasını da yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra pantolonum A kısmı boyunca dikişini dikerek ön pantolonlarımı tamamen hazır hale getiriyorum. Geriye kaldı sadece ön, üst beden ve alt bedeni birleştirmek.
Alt ve üst bedeni birleştirmeden önce ben şöyle bir şey yaptım. Üst beden için kestiğim parçanın aynısından bir adet de şifon kestim. Sadece ön taraf için bunu yapacağım. Çünkü arka tarafım zaten açık ve kruvaze. Bunda nedeni şu. Şayet içine silikon ve sütyen gibi bir parça giyersem bu parçanın çok düzgün gözükmesini istiyorum. O yüzden içerisinde birkaç astar olsun istiyorum. Yerleştirme işlemini yaptıktan sonra sadece boyun kısmından dikiyorum. Sonra küçük küçük kesikler açıp bu parçayı içeriye doğru ters çeviriyorum. Bu işlemden sonra da ütülüyorum ki artık giyilmeye hazır olsun. Gördüğünüz gibi bu parça astar parçası. Burası ise ana gövdem. Bu parça benim ön tarafımda. Cep torbalarımın dikiş esnasında kaymaması için bu şekilde bir teyarleme yaptım. Ön üst bedenimle ön pantolonumu birleştiriyorum. Astarım ve gövdemi tek bir parçaymış gibi değerlendirerek bu parçayla birleştireceğim. Şimdi sıra arka parçaları yapmakta. Arka parçam bildiğiniz gibi kruvaze şekildeydi. Arka parçayı birleştirmeden önce iki işlem şunu yapacağım. Parçamı alıyorum. 1, 2. 2 kat katlıyorum. Daha sonra sırtımda gözüken bu parçadan başlayarak tüm kuşağım çevresinde bu alanın sonuna kadar parçamı içeriye katlayarak dikiyorum. Ve bu işlemi her iki parça için de yapıyorum. Şimdi sıra arka pantolonda. Ben burada bir gizli fermuar ekleyeceğim. Böylece tulumumu rahat bir şekilde giyip çıkartabileceğim. Parçalarımın dışarıdan gözüken kısımlarını açıyorum. Ben bu işlem için gizli bir fermuar kullanacağım. Burası da fermuarımın dışarıdan gözüken kısmı. Fermuarımın bu kısmını pantolonumun bu kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. İğnelemiş olduğum bu hat üzerinden fermuar ayağımla fermuarımı dikeceğim ve ilk kısmını tamamlamış olacağım. Gördüğünüz gibi pantolonumun fermuarının tek tarafını yaptım. Kapandığında ise ön kısmı bu şekilde gözükecek. Burası dışarıdan gözükmesini istediğim kısmım. Burası da pantolonum dışarıdan gözüken kısmı. Bu parçayı alıyorum ve ters çevirerek aynen buradan başlayarak yine buraya kadar sabitliyorum. Şimdi sonrasında dikişimi dikiyorum. Dikişim dikildiğinde her iki tarafta aynen böyle gözükecek ve fermuarım rahatlıkla kapanacak. Gizli fermuar ile ilgili en önemli konu dikişinizi dikerken bu en kenardaki nokta boyunca dikmeniz lazım. Ancak o şekilde kapandığında fermuarınız neredeyse hiç gözükmeyecek şekilde olur. Her iki tarafında fermuarını diktikten sonra parçam bu şekilde oldu. Arka parçayla ilgili son işlemi yapacağım. Parçamı alıyorum ve katlıyorum. Burası fermuarımın olduğu kısımdı. Burası ise pantolonumun ağıydı. Ağımı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şurada fermuarım bittiği noktaya kadar bu parçadan başlayarak dikişimi dikiyorum ve burada gitgellerle sabitliyorum. Uç kısmını burada içeride hapsetmiş oluyorum ve burada yan taraftaki dikişin sanki tamamen takip etmesini sağlamışım gibi gizli dikişimi dikmiş oluyorum. Arka parçamda bu işlemi yaptıktan sonra ütülüyorum. Orta alandan overlock veya sülfile çekiyorum. Sonrasında ise üst bedenle birleştiriyorum. Şimdi geldik arka parçaları birleştirmeye. Bu parça benim arka parçamdı ve arka tarafımda da fermuarım vardı. Bu parçaysa arka üst bedenimdi ve bu parçadan toplamda 2 tane vardı. Arka bedenimde hatırlamış olduğunuz gibi aşağıya doğru bir çıkıntı yapmıştım. Burası dikiş payım olan 1 cm. Buradan diktiğim zaman sanki parçam bittiğinde aynen böyle bir uzantısı olacakmış gibi görüntüsü olacak. Bunu da şöyle yapıyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve bu noktadan 0'a 0 olacak şekilde konumlandırıyorum. İğneleme işlemini yaptıktan sonra bu hattım boyunca dikişimi dikip sonra da sülfilemi çekiyorum. Birleşimi olduktan sonra arkadan tek parçamın görüntüsü bu olacak. Şimdi ise diğer parçayı yapalım. Şimdi dikişimizi dikelim. A kısmında diktiğimde arka parçamın katlandığında görüntüsü böyle. Açıldığında görüntüsü ise bu şekilde olacak. Şimdi geldik artık heyecanlı kısımlarına. Omuzları birleştireceğiz. Burası ön parçam. Burası ise arka parçam. Bu birinci omuzumdu. Sonrasındaysa omuz parçamı alıyorum. Omuz kısmına gelerek yerleştiriyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra her iki omuzumdan da dikişimi dikip sülfilemi çekiyorum. Sonra omuzlarım da birleşmiş oluyor. Bu arada bir küçük not. Ben kruvaze görüntümü yaparken dikkat etmemişim. Ama bence siz artık bu aşamada değilsiniz. Yapabilirsiniz. Bu parçayı dışarıya doğru biraz daha çıkarın. Yaklaşık olarak şöyle kaç diyeyim 4 cm gibi. Sonra bu kruvaze görüntüsünü verdiğim noktadan oraya kadarını alın. Bunu niye yapın diyorum. Omuz genişliğinize doğru bu parçayı sonra kıstırıp büzüştürdüğünüzde arkada küçük pensleriniz olur. Arkada kruvaze düğümünü attığınızda hem omuzlardan bir büzgü olur hem arka hattında olur. Çok daha şık durur. Benimki öyle olmayacak ama öyleymiş gibi bakın siz. Şimdi sıra geldi kollarımızı takmaya. Ben astar kısmım çok oynamasın diye bu şekilde sabitledim. Tulumumu omuz kısımlarından birleştirdikten sonra parçamı tamamen açıyorum. Sıra geldi kol parçalarını takmaya.
Kol parçamın ön kısmını daha önceden tıraşlamıştım. Bu tıraşlamış olduğum kısmın ön tarafa gelmesi gerekiyor. Parçamın dışarıdan gözükecek kısımlarını yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra ise normalde orta noktadan başlayarak ilerlerdim. Ama burada orta kısımda büzgü yapmak için koltuk altı kısımlarından başlayarak omuz birleşim yerinde yaklaşık 3 parmaklık yere gelene kadar işaretliyorum. Daha sonra aynı işlemi geliyorum. Bu parçada da yapıyorum ve orta noktaya gelene kadarlık alanı açık bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda bir fazlalık var. Bunu da büzgü yaparak ve pens atarak omuz kısmında birleştireceğim. Ve kol parçamı tamamen iğnelediğimde parçam bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi ben bu alanlarda pens yaptım kendime. Siz isterseniz büzgü de yapabilirsiniz. Hatta parçanın devamına göre belki ben de fikrimi değiştiririm. Böylece omuz kısmında böyle tatlı bir pens kabarıklığım oldu. Şimdi bu dikim işlemini her iki kolum için de tekrar ediyorum. Kol kısmımı artık diktim ve son adıma geldim. Parçamın ön ve arka kısmını tam olarak üst üste getirdim. Şu taraftan da gösterecek olursam burası arka parçam, burası ise ön parçam. Dikişlerine denk geleceği şekilde bel hattımın bel hattına denk geleceği şekilde parçamı yerleştirdim. Kolumun etek ucundan başlayarak tüm gövdem boyunca yan taraftaki dikişlerimi dikiyorum. Sonrasında ise geliyorum. Bu sefer de pantolon A kısmımın ağına denk gelecek şekilde yerleşmesini sağlıyorum. Sonrasındaysa iç bacaklarımdan başlayarak tüm bacaklarımı dikiyorum ve en son olarak da diğer gövdemin yan dikişini dikiyorum ve ön ve arkam tamamen birleşmiş oluyor. Bu işlemden sonra ise son adım olarak yapmış olduğum kolumun parçasını 2 kat çeviriyorum ve tüm kolumun etek ucu boyunca bu işlemi yapıyorum. Bundan sonra ise geliyorum. Zaten yan taraflardan dikişimi dikmiştim. Pantolonumun paçasının boyuna karar veriyorum. Parçamı içeriye katlıyorum ve buradan da dikişimi dikiyorum ve tulumum tamamen bitmiş oluyor. Umarım dikmiş olduğum tulum hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiği kadar tüm detaylarıyla bu videoda size detayları aktarmaya çalıştım. Bu tulumun alt bedenini dikmiş olduğum daha önceki kruvaze elbiseyle birleştirip kendinize çok daha farklı bir tulum yapabilirsiniz. Kollarını uzun yapıp kendinize daha kapalı bir parça elde edebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bu oyun hamurunu biraz şekillendirmeye çalışıyorum. Sonrasında ise sizin hayal gücünüze emanet ediyorum. Her haftada kanalıma yeni videolar eklemeye devam ediyorum. Siz de şart eklemiş olduğum videoları kaçırmak istemezseniz kanalıma abone olarak zili açmayı unutmayın. Böylece yüklendiği anda sizin de haberiniz olacaktır. Yanı sıra benimle daha fazla iletişimde olmak ve diktiklerime de göz atmak isterseniz The Blank'ten beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki hafta yepyeni bir videoyla buluşmak üzere. Sevgiler, görüşmek üzere.